Herkese merhaba. Bugün salçalık domatesi ekeceğimiz bahçemizdeyiz. Salçalık domatesimizi buraya ekeceğiz. Salçalık domatesimizi ekmeden önce tabii ki de tarlamızı hazırlamamız gerekiyor. Domateslerimizi sulamamız gerekiyor. Aynı karpuz sulamasında bahsettiğimiz gibi burada da aynı şey geçerli. İki farklı yöntem vardır. Birincisi salma sulama yöntemi, ikincisi ise damlama sulama yöntemi. Salma sulama yönteminde daha önceden belirlediğimiz yerlere, yani böyle bir aralıklar belirleriz, bir kanallar açarız, su kanalları açarız. Bu şekilde salma sulama yöntemi tercih edilebilir. Tabii ki bu salma sulama yöntemi eski bir yöntem olarak kalmakta. Şimdi genellikle damlama sulama yöntemi tercih ediliyor. Damlama sulama sistemi suyun kapalı bir sistemde düşük bir basınçla bitkinin kök bölgesine yakın olacak şekilde damlatılarak yapılan bir sulama şeklidir. Bu sistemde bitkileri strese sokmadan yavaş yavaş sulama yapılır ve sadece kökü sulandığı için az sudan çok daha fazla yararlanılır. Diğer sulama metotlarına göre daha sık aralıklarla ve daha az su verilir. Damlaya damlaya, damlaya damlaya olduğu yerin böyle geniş bir şekilde suya doyması demek oluyor. Domates sulamasında genellikle damlama sulama tercih edilir. Domates tarlamızda biz damlama sulamayı nasıl yapıyoruz diyecek olursak, biz domates sulamasını ilk önce su motorumuzu çalıştırarak başlıyoruz. Su motoru genelde tarlamızın kenarında oluyor. Çünkü tarlanın çok uzak bir yerinde olursa su motoru çalışırken zorlanma ihtimali oluyor. Mesela su motoru uzakta kalıyorsa, yokuşlu bir yere doğru çıkması gerekiyorsa ya da çok daha uzak bir yerde çalışması gerekiyorsa motoru çalıştırdığımız zaman damlamaların uçlarına kör tıpa taktığımız için olduğu yere damlattığı için motoru zorlamış oluyor ve bu daha fazla efor harcaması demektir, daha fazla mazot harcaması demektir. O yüzden biz genelde tarlamızın kenarında su olması taraftarıyız. Tabii ki imkan el verdiği sürece. Biz ilk aşamada tarlamızın kenarına motorumuzu koyuyoruz. Tarlamızın sulamasını iki hatta böldük. Bir tarafında karpuz tarlamız, bir tarafında da domates ve diğer çeşitli bitkilerimizi dikeceğimiz alanımız bulunmaktadır. Su motorumuzdan çıkan boruya ihtiyacımız olan kadar boru ekliyoruz. Tarlamızın kenarına seriyoruz. Biz genelde 75 mm'lik çapında bir boru kullanıyoruz. Bu ana borumuzu serdikten sonra borulardan damlamalarımızı tek tek çıkarmış oluyoruz. Buraya delikler açmış oluyoruz. Her açtığımız deliğe de vanalarımızı takmış oluyoruz. O taktığımız vanalar 16 mm çapındadır. Damlama borularımız da aynı şekilde 16 mm çapındadır. Tabii çaplarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bizim kullandığımız şekli budur. Siz kendinize göre tercih edebilirsiniz. Delikli damlama borusu kullanmaktayız. Delik mesafeleri de 20 santim aralıklardadır. Bu damlama borularımızı tarlamıza seriyoruz. Tabii ki de ölçümleri daha önce yapmış oluyoruz. Domates bu aşamada küçük bir fide iken ilerleyen zamanlarda büyüdüğü zaman hasat zamanı geldiğinde büyüyerek etrafına yayılıp aralarını kapatabiliyor. O yüzden iki domates aralarında biraz mesafe bırakmamız gerekiyor. Biz bu ölçümlerimizi karpuzda 3.80-3.75 civarında yaparken domatesde biraz daha dardır. Yani karpuz gibi uzun bir kolları yoktur, biraz daha dardır. 120 santim, 110 santim, 130 santim o civarda yapabiliriz. Daha fazla geniş de olabiliyor tabii ki de. 160 santim, 170 santim, 140 santim de olabiliyor ama biz 120 santim olarak dikiyoruz. 120 santim aralıklarla tarlamıza damlamalarımızı sermiş oluyoruz. Tarlamıza yaydıktan sonra damlamaların boyunda da yaklaşık 50 santim olarak domates dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ona göre konumlandırmış oluyoruz. Yani 50 santim olarak söylüyoruz ama istersek 60 santim, 70 santim de yapabiliriz. Çok daha sık olması domates için iyi olmuyor. Çünkü domates de büyüdüğü zaman birazcık yayılmış oluyor. Daha tamamen aralarını kapatmış oluyor. Birbirlerine temas bile etmiş oluyor. Daha fazla dar yapıldığı zaman çok sık olur ve hava almamasını sağlıyor. Bu şekilde hava almadığı zaman da verimini etkilemiş oluyor. Daha yavaş olmuş oluyor ve hastalık riski oluşmuş oluyor. Bu damlamaları sermeden önce tabii ki tarlamızı güzelce sürmemiz lazım ve toprak ince bir hale gelmeli. Gelirse daha rahat dikim yapılabilir. Bu şekilde yaptıktan sonra tarlamıza ya daha önceden kendimiz hazırladığımız, kendimiz büyüttüğümüz tohumlardan yetiştirdiğimiz fidelerimizi dikiyoruz ya da satın aldığımız şekilde olan fideleri buraya dikiyoruz. Biz bu işlemlerimizi tamamladıktan sonra domates tarlamız domates dikimine hazır hale gelmiş oluyor. Bugün salçalık domates ekeceğimiz tarlamızdaydık ve burada nasıl sulama yapacağımız hakkında konuştuk. Size bunca yıldır yaptığımız şekilde tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık, bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Hatalı ya da eksik gördüğünüz kısımlar varsa lütfen yorumlarda bize bahsedin. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.